Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, ben Gülseren Altay. Yine geçen yıl ördüğüm bu çok beğenilen takımımı şimdi anca sıra geldi. Bugün bunu çalışmasını yapacağız. Evet, üst bustiyeri ve altı. Şöyle. Bunu ben bir fotoğraftan çıkarmıştım. Bayağı uğraşmıştım. Şimdi aslında çok kolaymış. Bu arada kanalıma eğer hala abone değilseniz rica ediyorum abone olmayı ve yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım. Evet, böyle güzel çalışmaların yapım aşamasını görmek istiyorsanız abone olalım. Ben bu takımı 1 yaşına kadar yapmıştım. Şu an Arya 1,5 yaşında oluyor, fakat şu üst kısmı biraz zor geliyor. Örgü olduğu için fazla esneme payı olmuyor. Onun için ben şu anda yapacağım çalışmayı şu önden düğmeli yapmaya çalışacağım. Siz de isterseniz ya böyle ya da şu an benim yapacağım gibi yapabilirsiniz. Alt kısma da gelince ben bu 1 yaşına kadar olduğu için sayıları şimdi artıracağım. 2 kafes fazla yapacağım. Eğer 1 yaşından aşağıya veya 1 yaşına kadar yapmak istiyorsanız benim yaptığım sayıların 2 kafes aşağısını yapabilirsiniz. Ve ben Alize Diva ipiyle çalışmamı sürdüreceğim. İkisi de Alize Diva. Biri düz renk, biri batik Alize Diva. Siz fark etmez hangi renkte yapabilirseniz yapın. Hani bu fırfırları ve kenarındaki şeyler belli olsun diye düz veya batik ip de olabilir. Tığımda 2,5 numara. Evet, ben 2-3 yaş yapacağım için şimdi 27 tane zincir çektim. Hemen dönüyorum, tel atıp 8 tane kafes oluşturacağım. 1 2 3 4 5. zincirime batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim. 1 2 Üçüncü zincirime batıp ikili trabzanımı yapıyorum. 2 zincirimi tekrar çektim. Böylece kafesleri oluşturuyoruz. Üçüncü zincire batıp kafeslerimizi oluşturuyoruz. Altı kafesimiz oldu. Bununla 7. Evet, 8. kafesimize yapıyorum. Şimdi birinci sıramızı bitirdik. İkinci sıraya geçerken yine 8 kafes yapacağız. Hiç artırmayacağız. 5 tane zincir çektim. Döndüm. Hemen ilk aradaki ilk zincirimize bir trabzan, ikili trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Diğerine geçiyorum.
Böyle hiç artırmadan 4 sıra örelim. Evet, 8. kafesimi de yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tekrar 3. sıra için 5 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Böyle 2 sıra daha yapalım. 4 sıramız olsun. Bu parçamız ön taraf oluyor. Şimdi 4 sıra 8 kafesle ördük. 5. sıramızda 10 kafes yapmak için her iki kenardan birer kafes artıracağız. Şimdi 5 tane zincirimi çektim. Döndüm. Yine aynı şekilde ilk kafese bir ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Tekrar aynı yere bir daha ikili trabzan yaptım. Burada bir tane kafes artırmış oldum. Aynı işlemi sonunda da yapacağız. 10 kafes oluşturacağız. Son tarafa da geldim şimdi. Burada da 2 zincir çekip tekrar aynı yere batıp bir trabzan yapıyorum. Böylelikle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kafesim oldu. Şimdi 6. sıramızı yine 10 kafesle devam edelim. 7. kafesimizde artıralım her iki kenardan 12, yani 2 sırada bir artıracağız. Bu sıra artırdık, bir sonraki sıra artırmayacağız, sonra artıracağız, sonra artırmayacağız. Böyle devam edelim. Şimdi 12 sıra ördüm ben. 12 sıraya kadar bir sıra artırıp bir sıra artırmıyoruz. 13. sırayı şimdi artıracağım. Ondan sonra 22. sıraya kadar her sıra artıracağız. Bundan sonra her sıra artıracağız. Ben bu sayıları açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oraya da bakabilirsiniz. Yirmi ikinci sıraya kadar örelim, orada bırakalım. 22 sıra ördüm ben. 22 sırada tam 36 tane kafesimiz olacak. Burada bir zincir çekip burayı, ön kısmı kapatıyorum. Şimdi hemen arka kısmı öreceğim. Yalnız bu arada bir yaşına kadar eğer örecekseniz 20 sırada bırakabilirsiniz. Ben 2 sıra fazladan ördüm. Evet. Arka kısmına hemen başlıyorum. Hemen burada ilk kafese bir trabzan yapacağım. 1 2 1 2 1
1 2 3 4 5 6 7 kafesimiz oldu. 8 olacak burada. Yani 2 tane de zincir çekip tekrar 8. kafesimi yapıyorum. Ve arkayı birinci sıra 8 kafesle başladım. Şimdi arka olduğu için bu yaşta da çocuklarımız bezli olduğu için her sıra yani 8. sıraya kadar her sıra artıracağım. Şöyle yapıyorum. Bir tane yaptım. Aynı yere bir tane daha kafesimi oluşturuyorum. 8. sıra dahil arka kısmını her iki kenardan birer kafes artıracağız. Şimdi bu sırada 10 kafesim olacak. 5 tane yapmışım. 6. kafes, 7, 8, 9 ve aynı yere tekrar artırıyorum. 10 tane kafesim oldu. Tekrar 5 tane zincir çektim. Yine artırıyorum. Bu şekilde 8 sıra örelim. Şu arka kısmımızı da bir tane işaret koyalım, belli olsun sıra sayımız. 8. sırayı da artırdım arka kısımdan. Bundan sonra bir artırıp bir artırmayacağız. Tam 22 sıraya kadar artıracağız veya artırmayacağız. Şimdi 8. sırayı artırdım. 9. sıramızı artırmadan öreceğiz. 10. sıra artıracağız. 5 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Bu sırayı artırmıyoruz. Bu şekilde 22 sıra örelim. Bir artırıp bir artırmayalım. Şurada da işaretini koydum ben. Sıra sayımız belli olsun diye 1 2 3 4 5 6 7 8 9. sırayı artırmadan örüyorum. Sonra artıracağım, artırmayacağım. Böyle devam edelim. Şimdi arka tarafı 22 sıra ördüm. Hatta 23. sırayı hiç artırmadan böyle başa geldim. Bundan sonra birleştirmeye gideceğiz. Şurada 3 tane zincir çekiyorum ve diğer tarafın ucunu alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 23. sırada birleştirme yapıyoruz. 2 zincir çekiyorum. Tekrar daha artırma filan yapmayacağız. Bu şekilde başa kadar örelim. Orada da birleştirme yerini göstereyim. Sıra sonuna kadar geldim ben. Şimdi burada 3 tane zincir çekiyorum. Tel atmadan, burası 23. sıra olduğu için kaydırıyorum. Evet. Şimdi birleştirmiş olduk alt tarafı. Burada 5 tane zincir çekip yine kafeslerimizi oluşturmaya başlayacağız.
Şu 3 zincir çektiğimiz yerde artı bir kafes daha yapıp ortasına batacağız. Artı bir kafes. Bu şekilde 12 sıra öreceğiz. Eğer 1 yaşına kadar yapmak istiyorsanız 10 sıra yapıp bırakabilirsiniz. 12 sıra yapalım bu şekilde. Ondan sonra görüşelim. Ben yine şu kenar kısmı göstereyim nasıl yapılacağını. 2 zincir çekiyoruz. Zincirimize bir trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekip diğer kafese bu şekilde bu kenarımızı yapıyoruz. Diğer kenara da aynı şekilde yapalım. Şu birleştirmeden sonraki sıra 12 sıra devam edelim. Bel kısmını şimdi 12 sıra ördüm ben. Siz istediğiniz sayıda yüksekliğini yapabilirsiniz. 12 sıra benim için şu an yeterli. Sadece bir sıramız kaldı bitirmek için. Şurada birleştirmeyi de göstereyim. 5 zincir çekiyorduk. Onun ortasına üçüncüye batıyoruz. Ve kaydırıyoruz. Sonra bir sonraki hemen kare bezin içine tekrar ipimi kaydırıyorum ve 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere bir trabzan yapıyorum. Sonra diğer halkaya geçiyorum. Her halkanın içine 2 trabzan, ikili 2 trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldim ben. Burada hemen ilk yaptığım 3 zincirin tepesine batıp kaydırıyorum. Bir zincir çekip kesiyorum. Evet, alt kılımızı bitirdik. Şimdi paçalarını yapalım. Sonra renkli kısma geçeceğiz. Evet, ben paça kısmının bir tarafını yaptım. Yalnız diğer örgümde farklı bir kenar oyası yapmıştım. Önce bunu göstereyim. Sonra bunu yapayım. Hangisini isterseniz siz devam edebilirsiniz. Öncelikle şöyle bir düğüm atayım. Sonra kenara gelip hemen ipimi bağlıyorum burada. Bu ipimi de yürütüyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Aynı yere bir sık iğne yapıyorum. Sonra diğer yere geçip şu kenardaki hepsine zincir ya da trabzan olan yerlere hepsine gireceğiz. Bir sık iğne daha yaptım. 4 tane zincir çektim. Aynı yere zincirimi bağlıyorum. Sonra diğer yere geçiyorum.
sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Hemen diğer boşluğa geçiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Bir sık iğne, bir zincir bağlama. 4 zincir çektikten sonra onu da bağladım. Diğer tarafa sık iğnemi yapıyorum. Sık iğnemi de hemen bağlıyorum. Zincirimi bağladım. Bu ilk yaptığım takımın kenarı böyle. Şimdi ben farklı bir kenar yaptım. Siz hangisini isterseniz ondan deneyebilirsiniz. Şöyle zincirimi atıyorum, düğümcük. Bir iki zincir attım. Aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Hemen diğer boşluğa geçiyorum. Bir iki zincir attım. 2 zincirden sonra aynı yere batıp ikili trabzan yapıyorum. Diğer boşluğa geçiyorum. 2 zincir, ikili trabzan, diğer boşluğa geçiyorum, bağlıyorum. 2 zincir, 2 zincirden sonra bir trabzan, boşluğa geçiyorum, bağlıyorum. 2 zincir, trabzanımı yaptım. Hemen şurada bağlıyorum. Diğerine geçip 2 zincir, bağladım. Evet. Bu şekilde hangi kenar oyasını isterseniz onu deneyebilirsiniz. Sıra sonuna kadar bu şekilde gidelim. Geldik şimdi takımımızın renkli kısmına. Zaten bu takımı da gösteren bu renkli kısım. Öncelikle hemen ipimi alıyorum. Bir düğümcük atıyorum. Sonra hemen şu ilk ara, ilk kafes yaptığımız kenar motifinin bir üstündeki ilk kareye ipimi sabitliyorum. Sonra burada 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. Tığıma da 1 2 3 kere tığımı doluyorum. Batıyorum. 1 2 3 4 ve son 5 kere de çıkarıyorum tığımdan ipleri. Sonra tekrar 3 kere tığımı doluyorum. 1 2 3 4 ve 5. Burada ben fazla böyle zaten renkli olduğu için çok fırfırlı olmasın diye bir kareye 3 tane, bir kareye 2 tane yaptım. Çok da fırfırlı olmasını istiyorsanız her kareye 3 tane dolabilirsiniz. Şimdi diğer kareye geçiyorum.
Bunu şöyle katlıyoruz şu kısımlara. 3 kere doladım. Değil mi? 3 kere doladım. 1, 2, 3. Evet. Diğer kareye geçiyorum. 2, 3, 4, 5. 3 kere doladım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 kere doladım. Şimdi 3 yaptım, 2 yaptım. Üçüncüye geçiyorum. Burada 3 tane trabzan yapacağım. İkinci yaptım. Üçüncüyü, dördüncüyü ve beşinciyi. Evet. Yine doluyorum tığımı. 1, 2, 3, 4, 5. 3 kere yaptım burada da. Şimdi diğer tarafa geçeceğim. Burada 2 tane dolacağım. Yani bunu siz isterseniz 3 yapabilirsiniz. Bir, 2, 3, 4, 5. Evet. Bu şekilde bütün etrafı dolandıralım. Bu böyle duracak. Sıra sonuna geldim ben şimdi. Tekrar 3 tane doluyorum. Zincir çektiğim yere bir tane trabzan da buraya yapayım. 5'li trabzanımı. 2, 3, 4, 5. Hatta bir tane daha yapayım ben. Evet. İlk yaptığım zincire şöyle kaydırıyorum. Bir zincir çekip kapatıyorum. Birinci fırfır kısmımız bitti. Ben aralarda da 2 3 1 2 doldurdum. Siz nasıl isterseniz, kaç tane isterseniz ona göre doldurabilirsiniz. Şimdi ikinci fırfırımızı yapalım. Hemen tığımızı, ipimize bir dümcük atıyoruz. Buradan başlamıştık. Şöyle sayıyorum. 1 2 3. Şu üçüncü halkamıza geçiriyoruz ipimizi. Hemen 6 zincirimi çekiyorum. 3 kere doluyorum. Bir, 2, 3, 4, 5. 5 kere de çıkarıyorum tığımdan ipimi. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen diğer tarafa geçiyorum.
Şimdi yine diğer tarafa geçtim. Evet, bu fırfır kısmımızı da bu şekilde sıra sonuna kadar bitirelim, yapıp bitirelim. Takımımızın alt kısmını bitirdik. Ben bağcığını yaptım ve şöyle taktım. Bu bağcığı nasıl yaptığımızı eğer bilmeyenler varsa şöyle göstereyim. Ana renginden de diğer batik ipten de 2 metre 6 tane ipi alıyoruz. Şöyle bu 6 tane 2 metre diye sayalım. Şöyle bir tarafından büzüştürüyoruz. Sonra iki ucunu bir araya getirip bırakıyorum. İki tarafından da dümcük atıp geçiriyorum. Buraya 3 tane halka arayla geçirdim. Bağcığımı yaptım. Bu videoda sadece alt kısmını göstermeye çalıştım. Bir sonraki videoda da üst kısmımızı, badimizi yapmaya beraber çalışacağız. Videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Şimdilik hoşça kalın.